Sevgili dostlar, herkese günaydın. Varlık aleminde mevcudiyetimizi bilmek, anlamak, kavramak, bugüne merhaba demek ve kainat yoklamasında var gözükmek şereflerin en güzeli. Yaradan'a nasıl teşekkür edeceğimizi bilemiyoruz. Allah her şeyin en güzelini, en hayırlısını, en mesrur kılanını hepimize nasip eylesin. Varlık, zenginlik, doygunluk, yokluk, üzüntü, mutluluk, bunların hepsi geçici. Kimi zaman zengin, varlık içerisinde, çok büyük yoğunluklar içerisinde olursunuz. Kimi zaman da gerçekten eksik, yoksulluk ve yokluk anlarında olursunuz. Bu sadece para değildir. Bu sadece nüfuz da değildir. Adamlarınız görevden alınır, nüfuzunuz düşer. Yatırımlarınız zarara uğrar, hava şartlarıyla ya da yanlış yatırım hareketleriyle ya da ekonomik çalkantılar nedeniyle yine boşta kalırsınız. Peki paranız varsa, makamınız varsa, nüfuzunuz varsa mı keskin olursunuz, etkili olursunuz? Yoksa anlam ve mananız derin olunca mı zengin olursunuz? Hangisi daha büyük bir varlık olayı, zenginlik olayı, kendini bulma ve varlık alemindeki yerini doldurma anlamında daha etkili? Hanımefendiler, beyefendiler, hiçbir çalkantı, hiçbir zor durum hayattaki son istasyon değildir. Unutmayın, musalla taşı var ya, caminin önünde son namazımız kılınıyor. Allah nasip ederse herkesin inşallah ölümü karada olur, Müslümanlar da orada olur ve namazını kıldırır, şehadetini, helalliğini alır ve öyle yola çıkar. Herkesin için temennimiz bu. O musalla taşı bile dünya hayatının son istasyonu. Ama her ne kadar bitiyor gibi gözükse de ahiretinde resepsiyonu. Yani bir şey bitiyor ve yeni bir şey başlıyor. Yok olmak yok. Yok. Ölüm sonrası dirilmeye inanmanın kendisinde olduğu kimseler zaten yok olumu düşünemez. Yok oluşu düşünemez. Bir yerden mezun olup başka bir yere geçiyoruz. Ama ikmale kalarak mı? Takdir teşekkürle geçmek mi? Hangisi? Hangisi güzel? Yakışık olan takdirle, teşekkürle, onur belgesiyle bitirmektir. Hayat fakültesinde, hayat üniversitesinde onurumuzla, haysiyetimizle, şerefimizle, Yaradan'ın sevgisiyle, iltifatıyla, insanların duasıyla yola çıkmak kadar büyük bir şeref olamaz. Herkesin kendisinden istifade ettiği, herkesin onunla beraberken mutluyuz dediği kimse olmak. Kötü olmak, çirkin olmak, baba olmak, baba diye kastettim yani böyle yukarıdan tavırlarla babacan değil yani. Böyle bir üstten tavırlarla ve karşıdaki insanı üzen tavırlarla bir oluşumdan bahsetmiyorum. İnsanların ezileceği, üzüleceği, insanların baskı altında kalacağı insanlar olmak mı? Böyle bir insan olduğunuzda teberrüken gelip namazınızı kılarlar. Ama gerçekten önünüze gelen herkese yardım etmeye çalışan bir insan olduğunuzda, yardım etmek, bak yardım, suistimal demedim. Yardım etmek niyetiyle destek olunan bir kişi olduğunuzda, işte o zaman
Allah Teala'nın size ikramı başka olur. Kulların duası başka olur. Varlık aleminde anlam kazanmış olursunuz. Yolculuklarınız bereketli olur, hayırlı olur, güzel sonuçlara götürür. İşte böyle bir duygu içerisinde olarak hayatı yaşamak var. Manayı yakalayarak ve yaşadığı anın anlamını kendi iç dünyasında bir daha var ederek olmak var. Böyle bir oluşumun içerisinde olmak varken zengin, fakir, onun nüfuzu yok, çevresi yok. Eskiden daha çok itibar vardı, şimdi kaybetti. Kendimle ilgili olan kısmı söylemek isterim. Eskiden vardı, şimdi itibarı yok. İtibarı en yukarısı verir. Fakat kullar da şahittir buna. Yani peygamberlerin ne kadar kıymetli insanlar olduklarını o dönemin yaşayanları zaten biliyorlardı. Sadece işlerine gelmiyorlardı. Bazen böyledir hayat. İşinize gelmez, kabul etmezsiniz. Ama sizin kabul edip etmemenize bakmıyor ilahi sistem. Allah'ın kabul mekanizması bambaşka bir sistemdir. Allah bir kuluna kulum dedi mi, dünya bir araya gelse varlık aleminde o insanın esamesini kimse silemez. Ama bir yarattığına kulum demiyorsa Allah Teala, dünya hep birden alkışlasa o insanın itibarı asla ve asla kendini korumaz. Peki nasıl olacak hocam? Hem Allah'a hem kullara sevdireceksiniz kendinizi. Hiçbirisinde de riyakar olmayacaksınız. Ki Allah zaten kandıramayız. Bizi o yarattı. Bizi yaradan bizi bizden daha iyi bilir. Bizi yaradana karşı kendimizi ikircikli gösteremeyiz. Yani camide başka, camiada başka olamayız. Yani camideki güzel duygularınızı sokakta, hayatın her bir safhasında da korumalısınız. Efendim ticaret bunu kaldırıyor. Öyle bir şey yok. Siyaset yalanı kaldırıyor. Öyle bir şey yok. Filanca öyle yapıyor. Filancının yaptığı bizim için emsal teşkil etmez. Piyasada tefecilikle alışveriş yapan insanlar yapıyor, kazanıyor, oluyor, ceza almıyorlar diye biz de mi tefecilik yapalım? Yalan söyleyerek siyaset yapanlar kazanıyor, haklı çıkıyor diye biz de mi yalan söyleyelim? Olur mu öyle şey? Genel konuşuyoruz. Burada birisine itham ediyor mu diye bakmayın. Tüm dünya genelinde bakın. Olmaz. Yalancıları Allah lanet etmiştir. Yalancıları hiç kimse sevmez. Ne Allah Celle, ne melekleri, ne yarattığı güzel varlıkları. Hayvanlar bile sevmez. Yalandan kediye böyle yapan, piş piş yapıp da elin içerisinde bir şey olmadığını gören kedi bile sırtını döner gider. Kedi. Sevgili dostlar bakın. Daha bu alemdeki varlık nedenimizin ne olduğunu bilemeden bu yaşlara geldik, yaşıyorsak soralım kendimize. Kendimize varlık nedeni sorarken filanca ile kıyaslamayalım Allah aşkına. Sana milyon tip vermiş, ötekisine uzun boy vermiş. Birisine enlemesine, birisine boylamasına. Ya hepimiz aynı model, aynı güzellikte, aynı özellikte olsaydık bu alem çekilir miydi ya? Düşünsenize hepimiz aynıyız. Çıldırırdık ya. Birbirimize tahammül etmeyi bırak, beraberce yaşayarak bir hayat düşünemezdik. Olamazdı. Bu kadar rengarenk, kimimizi kırmızı tonlu, kimimizi esmer, kimimizi buğday, kimimizi sarışın, kimimizi kumral, kimimizi geniş süratli, kimimizi ince süratli. Yani parmakları kısa olanlar, uzun olanlar. Allah Teala hepimizi başka bir güzellikte, başka özellikte yaratmış. Ne kadar şükretsek azdır. İnanın azdır. Onun için inanın bu duygularla, bu düşüncelerle hareket etmek ve bunları bilerek, fark ederek bütün bunların bir anlamı var. Ve ben bu mananın içerisinde varım. Neden bu ülkedeyim? Neden bu topraklardayım? Neden bu insanlarla beraberim? Ve ben ne yapmalıyım sorusunu kendimize sorduğumuzda
İşte o zaman istikamet ortaya çıkar. İlkokulda okurken niye ben burada okuyorum diyor muyuz? Bazen diyorduk küçükken. Ama yukarı çıktıkça ortaöğretim, o gün ortaokul, lise, sonra üniversite, sonra yüksek lisans, sonra doktora. Bunlar akademik. Ama her bir aşaması ne kadar önemliymiş. Dil bilgisini bilmeden siz nasıl bir yazı yazacaksınız, imtihanda kağıt dolduracaksınız? Siz akademik dili bilmeden nasıl bir makale yazıp da sunacaksınız? Tezinizi arz edeceksiniz. D-da ayrımını bilmeden, nokta virgülün ne anlama geldiğini bilmeden, oradaki esi, oradaki vurguyu, oradaki yüklemi, oradaki özneyi bilerek cümleleri okuyamadığınızda hangi öğretmen, hoca sizde değerlendirme yapabilecek? Sonra metni okumak sorun değil. Manayı yakalamak marifet. Metni okuyorsun. Okuduktan sonra biliyorsunuz ki okuyan kişi okuduğunun ne anlama geldiğini bilmiyor. Bilmiyor. İstanbul'da yaşıyoruz. Türkiye'de yaşıyoruz. Dünyada herhangi bir ülkede yaşıyoruz. Neden oradayız, neden buradayız diye sormuyoruz kendimize. Bu soruyu sormadığımız sürece yaprağı alıp götüren denizin suyu mesabesinde oluruz. Nereye gidersek oraya götürecek. Olur mu? İstikamet belirleyebilmek için sizin de bir şeyler yapabilmeniz lazım. Bizim de bir şeyler yapabilmemiz lazım. Onun için anlamı yakalamak maharet. Biz bu alemde neden varız? Kaç yaşındayız? Niye bugün buradayız? Bu gözlerimizde bunları görüyoruz. Bunlara şahit oluyoruz diye kendi kendimize bir soralım ve öyle yola çıkalım. Bütün arabalar bir yere gidiyor. Hepsinin bir hedefi var. Hepsinin bir vazifesi var. Hepsinin bir amacı var. İnanın başıboş gezdiğiniz yerde bile yapacak bir şey var. Ama siz neden burada geziyorum diye sormazsanız, peygamberlerin hepsi Hz. Musa tecrübe dağında çıktı Kudüs'te. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hira'ya çıktı. Tepelere çıktılar. Biz şimdi bugün çıkmaya endişe ediyoruz. Tereddüt ediyoruz. Çıktılar. Ya Rabbi bizden isteğiniz nedir diye sordular. Sordular. Sordular ve cevapları geldi. Varlık alemindeki mana ne? Düşünce ne? Ne yapmam gerekiyor diye kendi kendinize sorarsanız işte o zaman cevabı bulabiliriz. Aziz dostlar, İnşallah sevgi, muhabbet, güzel duygularla yola devam ederiz. Yolumuz açık olsun. Yolumuz aydınlık olsun. Güzellikler bizi bulsun inşallah. Sohbet, muhabbet kediye taşıyor ama vakti iyi kullanmak lazım. Unutmayın, tasarruf harcamamak değildir. Tasarruf harcamayı, geliri dengelemek demektir. Vaktin de tasarrufu vardır. Nakdin de tasarrufu vardır. Hesabını bilmeyen insanın gerçekten hayatta çok büyük sıkıntısı vardır. Hesap da çok küçük yaşlarda öğretilir çocuklara. Yok ki neyin hesabını yapacağız? O az ekonomide de, kıt ekonomide de hesap vardır. Kıt kaynakların etkin kullanımını çocuklarımıza, öğrencilerimize öğretelim. Hediyeleşmeyi öğretelim. Haddi aşacak şekilde değil, haddi aşmadan yakışık olacak şekilde hem hayri, hem mali, hem hayati hizmetlerimizi çok doğru, düzgün bir şekilde yapalım. Rabbim inşallah güzelliklerde daim eylesin. Biz de bir yola çıkıyoruz. Arkadaşlarım alttan arıyorlar, duyuyorsunuz, görüyorsunuz. İnşallah hayırlısıyla gidelim, gelelim. Dualarla birbirimizi tamamlayalım. Şeritlerde arabaları zorlamadan, sinyalimizi vererek, nereye gideceğimizi önümüze, arkamıza dikiz aynalarıyla göstererek kimseyi korkutmadan yolumuza devam edelim inşallah. Kıymetli dostlar, Aziz İstanbul'un bağrından hepinize selam olsun. Herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.